kimsesiz bir çocuk ve çocuğu olmayan bir aile. Yani birisi bir çocuğun sıcaklığına muhtaç, öbür tarafta bir anne baba şefkatine muhtaç olan insanlar, çocuklar, kimsesiz, bakıma muhtaç vesaire. Şimdi bir yetimin başını okşamaya bile çok büyük ehemmiyet veren, yani Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayete yetimleri, öksüzleri, kimsesizleri korumayı, kollamayı emreden, ondan sonra yoksula yardım etmeyi gene telkin eden bir dinin böyle bu şekilde bu meseleyi olduğu gibi kapatması ve tamamen reddetmesi herhalde söz konusu olamaz. Yani burada bir mantık hatası var. Esasen Zeyd'in hanımını boşadıktan sonra Efendimizin Hazreti Zeynep'le evlenmesi meselesinden hareketle evlatlık müessesesi kaldırılmıştır. Ya da işte مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا حَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ ayeti kerimesinde Muhammed sizlerden hiç kimsenin babası değildir şeklindeki ifadeden hareketle demek ki böyle bir şeydir. Eskiden, yani İslamiyet gelmeden önce Araplar arasında bir kimse falanca kişiye bu benim oğlumdur dediği zaman, yani evlatlık müessesesi o şekilde işliyordu. O onun oğlu kabul edilirdi. O kişi de ona baba derdi ve gerçek çocukları gibi mirasçı olurdu o çocuk. Dolayısıyla hani gerçek çocuklarından ayırt edilmezdi. Bu da nesil karışıklıklarına sebep oluyor gerekçesiyle Kur'an-ı Kerim tarafından ayetleştirilerek bu mesele ortadan kaldırılmıştır. Yani öyle bir kimseye çocuğum demekle çocuğun olmaz kardeşim demiştir Cenab-ı Hak. Çocuğun olmaz. Ama ne olur? Şimdi bu şekilde yardıma muhtaç olan insanları reddetmek ya da onları ortadan kaldırmayı amaçlamamıştır mutlak surede. Sadece demiştir ki arada evlenme yasağı oluşmaz. Yani evladım demekle evladım olmaz. Bir. İkincisi, evlatlık alınan çocuk mirasçı olmaz. Düzenlenmek istenen bu. Ortaya konan hukuki müessese bu. Yani yasaklamak değil. Ama maalesef işte böyle hemen olaylara çok daha müzahir olmayan insanların ortaya atmış oldukları bir fikir ve çok yaygın, maalesef çok yaygın olduğu için söylüyorum. Aynı İslamiyet'te evlatlık yoktur diye. Peki evlenme yasağı oluşmadığına göre, hadi mirasçılık meselesi kolay, yani mirasçı olmadığını şey yapalım. Evlenme yasağı oluşmadığına göre ne olacak? Yani eve mesela bir tane kız aldığınız zaman evin erkeğiyle aralarında nikah yapma imkanı olduğundan dolayı birlikte bulunmaları caiz olmayacaktır vesaire. Mahremiyet meselesi ortaya çıkacak. Bu bizim İslam toplumu kendi içerisinde halletmiş arkadaşlar. Ben gerek tarih gerekse şeriye sicillerinden çıkarmış olduğum şu örnekleri sizinle paylaşayım. Yani nasıl halletmişler? Bir, şöyle yapmışlar. 2 yaşından küçük çocukları evlat edinmişler. Az da olsa kadının sütü illa da çocuk doğurması gerekmeden de sütü geliyormuş. Bunu da kaynaklardan öğrendik ve doktorlara sordum. Gelebiliyormuş. Ya da süte benzer bir maddeden bahsediyorlar. O madde de süt yerine geçer diyerek. Binaenaleyh böyle bir süt emzirme sonucunda artık o ailenin süt çocuğu olmuş oluyor. Binaenaleyh mahremiyet meselesi hallolmuş oluyor. Bu şekilde halletmişler. Yani 2 yaşından daha küçükken. Zaten genellikle evlatlıklar böyle o dönemlerde alınıp hani o alındığı kişileri de anne baba bilsin, oraya sıcak aile yuvasında yetişmiş olsun diyerek o şekilde alınıyor genellikle. Bir böyle halletmişler. İkincisi, çocuklar küçükken evlat edinilmiş. Bülûğ çağına gelince başka bir çare bulunmuştur. Yani bülûğ çağına gelinceye kadar zaten bir mahsuru yok. Binaenaleyh o yaşa geldiği zaman ya başka bir yere yerleştirilmiş yahut da başka bir çözüm tarzı bulunmuştur. İkinci ihtimal bu. Üçüncü ihtimal, eşi ölen kimseler aynı cinsten çocukları evlatlık edinmişler. Mesela bir evin erkeği öldüğü zaman kadın bir tane kız çocuğu evlat edinmiş. Böylece herhangi bir mahsur olmaksızın ne yapılmıştır? O çocuğa da sahip çıkılmıştır. Mesela işte depremde veya biliyorsunuz savaşlarda ya buna benzer afetlerde vesairede birçok çocuk ya annesiz ya babasız ya da hem annesiz hem babasız kalabiliyorlar. İşte bu çocukların ciddi şekilde bakıma ihtiyacı oluyor. Aile yanına yerleşmesi gerekiyor. Bazen çok defa kimsesi de olmuyor böyle insanların. Binaenaleyh böyle bir tabloda yani İslamiyet'in buna bigane kalması böyle mümkün değil, böyle bir şey. Gördüğünüz gibi bütün formülleriyle bir çare bulunmuş. Aralarında evlenme yasağı olan hısımlar evlat edinilmiş bazen. Yani mesela diyelim ki bir erkek, evin erkeği kardeşinin kızını evlat edinebilir. Zaten evin hanımıyla bir mahremiyet söz konusu olmayacağı için amcasıyla da evlenemeyeceğinden dolayı böylece bu şekilde bir evlatlık alma söz konusu olmuştur. Yahut da kadının kardeşinin oğlu evlatlık alınmıştır. Böylece mahremiyet meselesi hallolmuştur. Yani bunun için böyle işte hani nikah meselesi caiz değildir. Binaenaleyh evlatlık da kaldırılmıştır filan diye bir şey söz konusu değil. Yani Osmanlı
Osmanlı Devleti zamanında şer'iye sicilleri dediğimiz mahkeme kayıtlarında evlatlıkları için böyle bir masraf defterinin tutulduğunu gördük. Yani o kadar yaygın. Tebenni deniyor buna zaten. Böyle bir ismi falan da var yani. Böyle. Niye tutulduğu hususunda araştırdığımızda şunu gördük yani. Ya 3 gün sonra belki çocuk gerçek anne babasını öğreniyor, oraya intikal etmek istiyor. Yahut da gerçek anne babası bir şekilde tekrardan çocuğu almak istiyorlar. Mesela önce kayboluyorlar, daha sonra buluyorlar, izini buluyorlar, çıkıp geliyorlar vesaire. İstiyorlar. Öyle durumlarda masraflarını talep edebilsinler diye arkadaşlar bildiğiniz masraf defteri tutulmuş. Binaenaleyh eğer çocuk isterse mesela diyelim ki 15 yaşına gelmiş, çocuk ailesinin yanına, gerçek biyolojik ailesinin yanına geçmek istiyor. Biyolojik ailesine diyorlar ki kardeşim biz bu çocuk için şu kadar masraf ettik. Yani bu illa da alacaklar anlamına falan gelmiyor. Yani bu ihtilafları önlemek çeşitli gerekçelerle tutulmuş. Bir insan alacaklı ve borçluysa bunların yazılması şeydir. Sırf böyle çocuğa iyilik olsun diye, ama bir taraftan da maddi şeyinden de feragat etmeden de insanlar yapabilmişlerdir bunu. Binaenaleyh burada herhangi bir mahsur yok. Bu şeyler de gösteriyor ki evlatlık müessesesini İslamiyet kayda şarta bağlamıştır. Yani o evlatlık alınan kişi o kadına anne demeyecek, o kişiye baba demeyecek ve aralarında nikah yapma imkanı olduğundan dolayı mahremiyete dikkat edecekler. Bununla meseleyi halletmiştir. Zaten bu dediğimiz gibi bu kısma gelmeden insanlar çözüm yollarını bulmuşlardır. Zaten hayatın şartları böyle bazen güzel çözümler üretmeye meyyaldir. Böyle hemen çözüm üretilir insanlar tarafından. Güzel çözümler üretilmiş, şer'i şerife de uygun. Herhangi bir sıkıntı da yaşanmamıştır. Bunun altını birkaç kere çizerek söylemek istedim.